Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün soğuk ve yağmurlu bir günde sizler için tekrar çekim yapıyoruz. Çekimimiz başladı. Şu an yanımızda 2 adet araç var. Bunların bir tanesi 420i Grand Coupe 4 kapılı, bir tanesi de 420i Coupe tek kapılı. Bakalım bunların artıları, eksileri nelermiş? Kullanıcılarına da soracağız. Biz de bu araçlar hakkında olan bilgilerimizi elimizden geldiği kadar sizinle paylaşmaya çalışacağız. Bazı videoların altında bazı sorular oluyor. Bizim de bilemediğimiz, bizim de cevaplayamadığımız sorular. Bu soruları tekrar düzenleyip cevaplamak için uğraşıyoruz. Daha ileriki videolarda eksiklerimizi tamamlayıp sizlerin karşısına daha iyi çıkacağımıza emin olun. Biz eminiz. Arkadaşlar bu gördüğünüz 420i Coupe bir araç. Tek kapılı bir araç. Bu araç bana göre 420i'nin 4 kapılısından kesinlikle daha güzel. Neden daha güzel? Kullanım bakımı olarak düşünürsek kesinlikle 4 kapılı her zaman daha iyidir. Ama görüntü özellikle arkadan kesinlikle ve kesinlikle Coupe olan araç. Birazdan arkadan olan görüntüsünü sizlerle paylaşacağız. Siz de bu ikisi arasındaki seçimi kendiniz belirleyin. Sizce hangisi güzel? Hangisi daha kullanışlı? Hangisi daha kullanışsız? Hangisi daha spor? Hangisi daha spor değil? Hangisi daha BMW? Hangisi daha BMW değil? Arkadaşlar bu gördüğümüz araba lazer farlı 420i Coupe bir araç. Aracımız full pakettir. Lazer far var. Isıtmalı koltuklar var. Ekran yeni ekrandır. Head-up display mevcut. Ekranı görmek isterseniz bu aracın ekranı tam ekrandır. Yani yeni makyajlı kasa olarak geçiyor diğerine göre. Aracın iç koltuk rengi taba, koltuk ısıtması, koltuk masajı hepsi aracımızda mevcut. Arkadaşlar şimdi yanımızda BMW 420 aracın sahibi Rümeysa Hanım var. Evet. Rümeysa Hanım bu aracı çok istemişti. Biz de onun için bu aracı bulduk, aldık, getirdik ve kendilerine teslim ettik. Ve bu araçtan çok memnun olduklarını, çok harika bir araç olduğunu söylüyorlar. Bakalım Rümeysa Hanım bu arabayla, diğer arabalarla gördüğü eksiklikler nelermiş? Şimdi kendine soracağız. Rümeysa merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Biz de iyiyiz. Aracı çok istedin. Evet. Daha önce sende 2 kasa bir araç vardı. Evet. Onda da bizi tercih ettiğin için teşekkür ederiz. Her zaman. 2 kasadan sonra 4 kasaya geçmek istedin. Evet. Sence BMW senin için neyi ifade ediyor? Çünkü sen BMW'den devam etmek istedin. Bir Audi, bir Mercedes istemedin. BMW Evet. dedin. Ben genelde araçlara dış görünüşe bakarım. Ve dış görünüş eğer benim hoşuma gidiyorsa o araç benim için okeydir. Benim için BMW demek coupe demekti her zaman. Ben de bir coupe hayranı olarak tabii ki yine tercihim BMW'den yana oldu. Tabii ki coupe bir aracın zorlukları var. Ne kadar dışarıdan estetik gözükse de, çok spor dursa da en büyük zorluğu eşyalarımı arkaya koyamıyorum. Elimde bir poşetler varsa, çantalar varsa araca önden biniyorum, onları arkaya koyuyorum. Bu benim için bir zorluk. Bagajı açmak tabii ki çok daha zor. Önceki aracımda arka kapıyı açıp oraya yerleştirip öne gayet rahat bir şekilde biniyordum. Aslında diğer aracın daha dar olmasına rağmen daha kullanışlı olduğunu söylüyorsun değil mi? Kesinlikle öyle. Yani bu konuda yalan söyleyemeyeceğim. Ancak bu biraz tercih meselesi. Ben tek başıma kullanıyorum aracı. Tek olduğum için de benim için çok da zor değil. Ancak bir aile için önermem. Evet. Çocuklu bir anne için ben de kesinlikle olabilecek bir araç olduğunu düşünmüyorum ama sportif bakımından düşündüğümüz zaman da kesinlikle ve kesinlikle 4 kapılıdan daha spor duran, daha estetik duran bir araç. Ama gelelim işte yani günümüzde araçlar spordan ziyade daha çok kullanım amaçlı kullanıldığı için 4 kapılının rahatlığı başka ama gerçekten tek kapılı bambaşka duruyor. Bu arabayı uzaktan almıştık yolda gelirken. Ben bu arabanın bir şeyi benim çok hoşuma gitmişti. Hani arabada o kadar çok özellikler var ki. Adaptif hız sabitleyici denen bir özellik var bu arabada. 190 km hızdan gidiyorsunuz. Önünüze bir araba çıktığında sizin direksiyon tutmanıza gerek yok. Öndeki arabaya göre fren mesafesini ve hızını yavaşlatıyor. Öndeki arabayla mesafesini ayarlıyor. O 130 km hızla devam ediyorsa bu da 130 km hızla devam ediyor. O araç önünüzden çekildiğinde kendi otomatikman tekrar 190 km hıza doğru çıkıyor. Ve 1.6 170 beygirlik bir araca göre gayet çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ve ben o zaman gerçekten çok hoşuma gitmişti. Aklımın köşesinde kalan araçlardan bir tanesi bu.
Bu aracımız 8.2 saniyede 100 km hızla çıkarken bu aracımız ise 8.6 saniyede 100 km hızla çıkıyor. Bu aracımız max 230 km hız saatte, bu aracımız da 227 km hız saatte gözüküyor. Aslında ikisi de 1.6 170 beygir aynı motora sahip olan araçlardan bir tanesi. Ama bu farkı doğuran bu aracın spor olması. Ve aradaki şu fark var şu an bizim çektiğimiz arabaların içinde. Bu araç makyajlı kasa, bu araç makyajsız kasa. Bu iç ekranları biraz daha hani eskiden olan ekranlardan, bunun ekranları yeni ekranlar. Şimdi biz bu araçların ikisini de kullanacağız. İkisine de bineceğiz. Rümeysa Hanım'la beraber bineceğiz. Bakalım hangisi bizim için daha konforlu, daha sert, daha spor, daha hızlı gelecek. Rümeysa Hanım'ın devamlı bindiği bu aracın karşısında buna bindiğinde de bunun artılarını ve eksilerini direkt göreceği ve daha net cevaplar verebileceğini düşünüyorum. İlk önce hangi arabayla çıkalım? Ben de buna binelim diyorum. Ne yapalım? O zaman bir oyun oynayalım. Evet arkadaşlar, şimdi oyunumuza geçiyoruz. Taş, kağıt, makas. O zaman sen kazandın. İlk baş Rümeysa'nın aracıyla çıkıyoruz. Arkadaşlar herkese merhabalar. Şimdi ilk önce bununla tura çıkıyoruz. Ondan sonra diğeriyle tura çıkacağız. Bunu ben kullanacağım. Diğerini Rümeysa Hanım kullanacak. Bakalım aradaki farklar nelermiş. Bir kısa turun ardından sizlerle birlikte olacağız hemen. Evet. Bu aracın benim en çok hoşuma giden özelliklerinden bir tanesi de emniyet kemerini sana uzatması. Ve bu çok harika bir özellik. Yani buyur tak diyor resmen. Biraz özel hissettiriyor. Evet. Peki bu arabada özel hissettiğim başka neler var? Ben bu ekranı çok beğeniyorum. Yeni ekran Head-Up Display çok önemli. Çok güzel. Head-Up sistemi benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü yoldayken gözünüzü yoldan ayırmamış oluyorsunuz. Evet. Biraz ters bir cümle. Kaza risklerini falan bayağı bir azaltıyor. Bayağı azaltıyor çünkü hızı görüyorsun zaten. Aynen. Orada. Ekrana bakma ihtiyacımız olmuyor. Yolda direkt yansıtıyor. Yol tariflerini yansıtıyor. Bayağı konforlu oluyor o açıdan. Daha sonra beni özel hissettiren özelliklerden birisi kesinlikle kapısının çok geniş olması. Artık o kadar alışmışım ki farklı bir araca bindiğimde hani eğer araç sedansa bile kapısı daha küçük geliyor. Aslında standart ama bunun kapısı standart dışı geniş olduğu için alışmışım ve oldukça iniş binişlerde konfor sağlıyor. Bir diğer özellik koltuklardaki ayarlanabilir elektrikli sistem. Tabii ki bu artık çoğu araçta var ancak bunda yandaki bel desteği petleri, falan çok aynen, iyi. Bel desteği, bacak ve dilli desteği, koltuk. deri koltuk, Dil. yan kısımlardaki kapatma kısmı hepsi tek tek elektrikli sistemle ayarlanabiliyor. Bunlarda da kendi vücut oturuşuna göre bir ayarlama yapabiliyorsun. Bu oldukça güzel oluyor. Benim BMW'de en çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi mesela hani şu dilli koltuğun dilini açtığında anahtarını koy, telefonunu koy, Aynen çakmağını koy, cüzdanını koy. Hani sana bir alan oluşuyor ya. Ben en sevdiğim alan bu alan olabilir. Kesinlikle. Benim bu arabada. Ve bu aracın benim daha önce de gördüğüm özelliklerinden bir tanesi çok güzel. Hani sunroof'u bunların çok geniş. Kup arabalar olduğu için sunroof'ları gerçekten çok geniş. Cam tavan gibi ama kesinlikle cam tavanda değil. Ben sunroof'u cam tavandan daha çok seviyorum. Tabii ki de bu kişisel bir tercih. Ve senin arabanda Harman Kardon bir ses sistemi var. Bu ses sistemi ben çok beğeniyorum. Çok iyi hissettiriyor. Tisleri falan. Sen kesinlikle. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Şöyle ben araç içinde müzik dinlemeyi zaten çok seven birisiyim. Ve hem yalıtım güzel olduğu için dışarıya bunu aktarmıyor. Hem de ses sistemi oldukça kuvvetli ve güzel, konforlu bir dinleyiş sağlıyor. Oldukça memnunum Harman Kardon'dan. Evet. Koltuk ısıtmalarımız mevcut bu araçta. Evet. Anahtarsız çalıştırma, keyless go. Anahtar cebinde git. Anahtarı çantandan hiç çıkartmıyorsun. F1 vites. Takip modu var. Hız sabitleyicisi. Zaten full bir araç. Yani bu araba gerçekten en fullerinden bir tanesi. Şöyle. Hafızalı koltuk var yine aracımızda. Arkası evet biraz dar ama bu benim dar olmasına rağmen arabanın bagajı o kadar geniş ki arkadaşlar. Ve arka koltuklar yatıyor. Evet, sanırsam öyle bir şey hatırlıyordum ben. O kısımdan bahsedeyim. Bagaj konusunda şöyle bir artı özelliği var. Bagajı zaten normal bir araca göre oldukça geniş. Özellikle Coupe'dan beklenilene göre oldukça geniş. Aynı zamanda tek bir tuşla arkadaki koltuklar yatıyor ve bagaj direkt bizim sırt bölgemize kadar gelebiliyor. Bu güzel bir özellik. Gerçekten kamp vesaire düşünen insanlar için güzel.
Onun dışında ben bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bu araç konforuyla alakalı. Direksiyonlarda bu biraz eksi bir özellik olmuş olacak. Direksiyonlarda vites geçiş tuşları var. Yine videoda gösteririz. Onda vites geçişleri çok hızlı olmuyor. Ama sanırım BMW artık bunu M4'e bırakmış. Çünkü onlarda oldukça hızlı vites geçişleri. SMG, SMG şanzıman diye geçiyor onlarda. Aynen. Onların vites geçişleri M'lerde diğerlerine göre çok daha iyi tabii ki de. Zaten onlarda vites geçiş hızını Ama ayarlayan Emin de tuşlar bile var. bir ayrıcalık Tabii olsun ki yani. Onu al öyle gör demişler. Zaten dedi. sen şimdi sıradaki sanırsam M olacak gibi duruyor. Çünkü Hayırlısı. M'den çok bahsetmeye başladın son zamanlarda. M. Hayırlısı bakalım. Ya M arabalar gerçekten çok özel arabalar. Hani benim hayatım boyunca hafızamda kalan arabalardan bir tanesi de kullanıp da M3'tü. 2011 model bir M3'tü. Daha önce kullandığım spor arabaların içinde de en keyif aldığım Honda S2000'di. Çok güzel arabaydı. Kupe arabaları ben çok son zamanlarda böyle sevmiyordum. Ama Mercedes E300 en beğendiklerimden bir tanesi, BMW'de de 4 kasa. Bunlar benim gerçekten artık hoşuma gidiyor. Kupe arabalıktan çıktı. Harika bir dizaynla çok büyük, geniş bir alan sana yaratıyorlar. Tabii ki de bu çocuklu ve evli aileler için uygun bir araba kesinlikle değil. Ama Rümeysa gibi bekarsan, gençsen bu arabalar gayet rahat, şık, konforlu oluyor. Hani arabanın yolu da çok güzel, virajları da çok güzel. Güvenlik sistemi gerçekten çok güzel. Hani BMW sert bir araba. BMW bütün arabalarında serttir ama o sertliğin dışında artık konforu hissettirmeye yavaş yavaş başladığını düşünüyorum. Eskiden böyle kupe ve spor arabalar çok daha sertti. Çok daha özenle yapılıyordu. Ama şu an sanki onlar artık böyle konfora yönelik de yapılmaya başlandı. Adaptif süspansiyon özellikleri eklendi zaten artık çoğu araçta. Evet. Bu nedenle çok da sertliği hissettirmiyor. Bir Evet de şöyle işte. bir durum da var, bu araçta güzel olarak gördüm. Şase kısmı çok dengeli. Yani bu araçta istediğiniz kadar motoru bıraktırın, işte çukurlara girin çıkın. Şase resmen uyuyor ve bunu hissettirmiyor. Çünkü zaten aynı şase. Evet. Bu aracın biliyorsunuz yurt dışında üretimleri 4.20 değil 4.30. Evet. Burası sadece Türkiye'ye özel bir üretim. Zaten Avrupa'nın çoğu ülkesinde bu motora gülüyorlar. Evet. Yani artık motorlar 420 yazıp da 1.6 motor olan. aynen öyle nadir araçlardan. O nedenle Ama 170 beygir güç sanki daha güçlüymüş gibi geliyor değil mi? Sanki Tabii ki 170 değilmiş gibi geliyor bana yani. evet, belki hissiyatı kaynaklı da böyle olabilir. Diğer 1.6 araçlara göre zaten tabii ki daha güçlü olduğunu hissettiriyor, ancak bu araç şase için biraz basit kaldığı için oldukça dengeli bir sürüş sağlıyor. Peki 2 ile bunun arasındaki farkları bize sayabilir misin? 2'ye de bindin. 2 de hemen hemen bunun aynısıydı. Evet. Bunda yeni kasa, makyajlı kasa ama Evet. tabii 2 daha dardı ama 4 Kesinlikle, kapalıydı. Kesinlikle. Şimdi şöyle, ben 1 yıl kadar 2 kasa kullandım. 2 kasayı da ayrıca çok seviyordum. Onun dış tasarımı da bana oldukça tatlı geliyordu. Tabii ki bunun kadar sportif değildi ama o da benim için her zaman ayrı bir yeri vardı. Benim ilk aracımdı. Bu araçta tabii ki en çok hoşuma giden şey ekranı. Ekranı oldukça geniş, büyük ve hoş bir görüntü sağlıyor. İki kasalarda daha küçük eski bir tip bir ekran vardı. Onun dışında tabii ki koltuk kısmının genişliği, rahatlığı, iç dizaynı, koltukların rengi, aracın rengi benim çok hoşuma giden renkler. Evet. Dikiş renkleri Dikiş çok renkleri. büyük. Yani ben şu yani bu BMW şeyinin, emniyet kemerinin üzerindeki renkler Evet. yani çok ince ayrıntı ama çok güzel şeyler kattığını Çok hoş düşünüyorum duruyor, yani. evet. Çok sportluk katıyor ve aynı zamanda aracın dış tasarımında da bu kapıların, dikiz aynalarının altında melek kanadı şeklinde bir ışık yansıtması var. Bu Güzel da çok oluyor, hoş duruyor çok ama tabii güzel. yukarıdan bakmak gerekiyor. Onlar aynaların altından mı yansıyordu, kapıdan mı altından Aynaların yansıyordu? altından. Şöyle benim 2 kasada kapıdan yansıyordu. Kapıyı açtığımda hareket ediyordu. Hı. Bunda aynadan olduğu için sürekli sabit. Peki 2 kasayla bunun arasındaki yakıt farkını sana sormak istiyorum. Evet. Tabii ki de bu araba bir benzinli, diğer aracın Dizel. dizelde. Hı hı. Yakıt olarak daha azdı ama çok afaki bir fark var mı? Evet var. Yani bu biraz üzücü bir nokta. Benim 2 kasa oldukça az yakıyordu. Çünkü onun zaten hem motoru biraz daha düşüktü, hem de dediğin gibi o dizeldi. Bu araç ortalama yaklaşık 9.7 civarı yakıyor. Ve bana 9.7, 9.6 evet şu an Evet. çok iyi.
Öteki aracı kullandığında onun ortalaması güzel kullanımda 5 litrelere kadar Evet, düştüğünü aynen öyle. düşünüyorum. Yani bir Aynen. BMW aracının Kesinlikle 5 çok litre tasarruflu yakması bir araç. gerçekten Çok güzel. tasarruflu Güzel bir bir şey araç, ama evet. işte bunda da o hissiyat farkını hissettiğin için Kesinlikle öyle. o farkı alıyor senden yani bir kesinlikle şekilde. öyle. Yani her şeyin bir bedeli vardır. Kesinlikle. O yüzden sıkıntı değil. Bir de 2 kasayla 4 kasanın arasındaki benim için bayağı ayırt edici özelliklerden birisi de bu araç arka iter. Biliyorsunuz zaten BMW'ler klasik böyle ama benim 2 aracım Önden çekişliydi. aynen öyle. Ön çeker olduğu için daha az kaydırma yapıyordu ve o ani kalkışlardaki hissiyatı illaki alıyordunuz. Bu araçta bir tık kayma korkusunu yaşıyorum. Ne kadar işte devreye Ama girse işte de. sevene de çok hoşuna gidiyor. Ben de Tabii mesela canım. arka itişli arabaların hayranıyım. Kesinlikle öyle. Ben Drift bunu zaten, konusunda ben- aynen bunu olumsuz bir özellik olarak söylemiyorum. Benim de çok hoşuma gidiyor. Ama fark olarak söylüyorum. Bu kendisini hissettiriyor. Kesinlikle arka iter bir araba. Ani hızlanışlarda böyle arkayı biraz kaydırması benim de hoşuma gidiyor. Şimdi şöyle bir şey. BMW, Mercedes ve lüks araç kategorisine baktığımızda yıllardan beri bunların hepsi arkadan itelli araçlar. BMW 2 serisinde önden çekişliği de 1 serisinde yeni olanlarında önden çeker 3 silindirli araçları çıkarttı. Senin bir önceki aracın 3 silindirliydi. Evet. Birçok araçların 3 silindirlilerinle ilgili problemler yaşanıyor ama senin aracınla ilgili bir problem yaşanmadı. Hayır. Daha önce ben kullanan arkadaşlarıma da sorduğumda bir problem yaşamadıklarını söylediler. Sanırsam bu 3 silindirliyle olan problem aşıldı mı tam olarak bilmiyorum. Ama ses bakımından sadece tek problemi biraz sesli çalışmasıydı. Dizel olup da 3 İllaki. silindir olması. Evet. Ama bundaki sessizlik, bundaki yani şu konfor alanı hani ben çok hoşuma gidiyor. Çok beğeniyorum Kesinlikle. bu arabayı. Hani Allah kaza bela vermesin. İnşallah İnşallah, bunun M4'üne binmek nasip olsun sana da İnşallah. yakın zamanda. Evet. Şöyle 2 kasalarda aynı şekilde ses sistemi yani biraz dışarıdan motor sesini vermesindeki ana etkenlerden biri de tabii ki izolasyonun bunun kadar iyi olmamasıydı. Bunda izolasyon oldukça yüksek. Hem araç iç izolasyon yüksek hem de zaten tekerleklerde çift katman kullanıldığı için biraz daha az hissettiriyor. Motor sesi çok fazla değil. Yani aslında ben seviyorum motor sesini duymayı. Biraz sport modda ve yüklendiğimizde gaza o motor sesi. Beni en büyük çeken motorun yaptığı dalga köpürtmesi. Sesinde bir değişimi oluyor mu? Tabii ki oluyor. Ani Ha. bir hızlanışta. O tabii zaman ki biz güzel bir ani ses. hızlanma deneyelim mi bu araçla? Hadi deneyelim. Sport alalım bakalım. Ve sport individual mi? Sport mod alalım değil mi? Aynen. Evet, ekranda hem mil hem normal kilometre olarak hızlanması gayet iyi arkadaşlar. Elektrikli arabalar gibi değil. Onlar gibi ışınlanmıyor ama bunda hissiyat var. Yani öteki elektrikli arabaların hepsini bindik, kullandık. Videolar hala hazırda çekiyoruz ve çekmeye devam ediyoruz. Ama bundaki hissiyat onda yok. Bunda hissediyorsun. Yani bir şey olduğunu bak hali hazırda seni bekliyor yani güç. Hep böyle bir ses. Ya sanırsam biz alıştığımız için mi artık böyle geliyor bilmiyorum. Ötekinlerin de gerçekten farklı zevkleri, keyifleri var ama bunun hissiyatı yok bence. Ben elektrikli araç da kullandım BMW'nin. Yani şöyle bana ikame araç olarak vermişlerdi. O zaman kullanmıştım. Onda ani hızlanıştaki tork gücünü hissettiğin aslında bu biraz hoş bir hissi. Ama buradaki gibi o motor sesiyle birlikte hissedemiyorsun yani. O zevk vermiyor açıkçası bana. Yani ittirme gücüyle çalıştığı için herhangi bir yanma odası yok. Direkt gücü de aktarabildiği için tabii ki de elektrikli arabalar daha rahat hızlanmaları, ivmelenmeleri daha net, daha hızlı bir şekilde, daha çabuk bir şekilde olabiliyor. Ama hani günümüzde elektrikli araba bence kesinlikle evin ikinci arabası diye düşünüyorum. İlk arabasının olma şansının olamayacağını düşünüyorum. Sen bu konuda ne düşünüyorsun Rümeysa? Ben elektrikli araçları sevmiyorum. Şimdi böyle söyleyip bir sonrakinde elektrikli alıyormuşum. Genel olarak sevmiyorum çünkü bana araba hissiyatı vermiyor. Ben motor seviyorum o yüzden. Evet. Peki şimdi sana şeyi sormak istiyorum Rümeysa'cığım. Sen iki kasa aracından önce Tucson kullanıyordun. Evet. Tucson Jeep tarzında bir arabaydı. Çok Evet. segmentleri aynı değil. Senin bu aracın S segment bir Evet. araba. Şimdi sana sormak istediğim soru Tucson'dan arasındaki farklar
böyle aslında çok fark vardır da böyle İlla. hali hazırda gözle gördüğün bir fark nedir? Çünkü sen Tucson'da bayağı yıllarca kullandın. Evet. Arkasından 2'den sonra buna geçtin. Böyle hissettiğin BMW'yi BMW yapacak, BMW'yi dedirtecek farkları bize burada açıklayabilir misin? Tamam. Şimdi şöyle, ben öncelikle şundan bahsedeyim. Ben Tucson kullanırken onun freninde, frene bastığımda biraz yüklenmem gerekiyordu ki araç duruşa geçsin. Ancak bu arabaya geçtiğimde ya da diğer BMW'ye geçtiğimde frenine dokunduğum an araç ani bir duruş sağladığı için başlarda dozunu ayarlamak benim için zor olmuştu. Ama tabii ki alıştıktan sonra bu daha çok aslında iyi bir özellik olarak karşıma çıkıyor. ABS sisteminin Kesinlikle BMW'de öyle. ne kadar daha güzel çalıştığının. Kesinlikle öyle. Oldukça ekonomik bir araç Tucson. Tucson tabii ki oldukça geniş bir araç. Özellikle bu araca göre. Bu araç daha çok spor ve bir tık daha... Tabii segmentleri başka. Aynen ama şimdi bununla tabii kullanırken keyif alman daha fazla olur Kesinlikle ama öyle. şimdi şey bakımından baktığında da o araba daha kullanışlı, daha geniş, daha işinin olduğu bir araç oluyor. Kesinlikle öyle. Tucson geniş, daha çok aile tarzı bir araç. Bu daha çok gençlere hitap eden bir araç olduğu için konfor farkı illaki var. Ben ama spor araba sevdiğim için bu araç benim için daha önde. Aynen. Yıllar sonra da bakalım dönecek misin? Belki de Bakalım. X5'e dönersin. Sen Belki de de. biraz BMW'cilik bulaştı. Sen ilk Mercedes diyordun. Evet. Ben sana beğenmezsin diyordum. Bu arada ben ilk başta biliyorsun ki zaten benim araç serüveninde her zaman yanımdaydın. Tekrar teşekkür ederim. Ne demek, her zaman. Biliyorsun ki ben daha öncesinde Mercedes istiyordum. Yani ilk aracım her zaman Mercedes istiyordum. Ancak biz Mercedes almaya gittiğimizde orada anlaşamadık ve bir anda BMW'ye kaydık 2 kasaya. Ve sonra ben iyi ki dedim her zaman. Ve aynı Şimdi şekilde. biz zaten her zaman Mesh Motors ailesi olarak Tualdent ailesinin yanındayız. Bizleri de defalarca doktorlarınız, çalışanlarınız, sizler tercih ettiğiniz için çok teşekkürlerimizi Rica ederim. sunuyoruz. Ne demek. Biz de dişlerimiz konusunda kesinlikle sizi tercih ediyoruz. Biz sizler için her zaman her şeyi yapmaya hazırız. Sizin de Sağ olun. hazır olduğunuzu düşünüyoruz ve size çok teşekkür ediyoruz. Buradan Hilal ablama da çok teşekkürlerimi sunuyorum. Benim Rümeysa ile tanışmama neden oldu. Doğru insanlarla, güzel insanlarla tanıştım sayesinde. Hilal ablayı da çok seviyorum. Yakında Hilal ablayla beraber de bir tane video gelecek ve Hilal ablada çok güzel 2 tane araba var arkadaşlar. Bunları da ileriki zamanlarda çekeceğiz. Hilal abla Rümeysa'nın ortağı, Evet. Tualdent'in ortaklarından. Biga'da ve Gönen'de şubeleri var. İkisine de çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere Rümeysa'cığım. Diğer arabada Görüşürüz. geçelim bakalım. Diğer arabada Tamam. ki şeyleri de sen cevap ver tekrar. Evet arkadaşlar, şimdi diğer 4 kapılı araçla beraber yol testimize çıkıyoruz. Bu sefer aracı Rümeysa Hanım kullanıyor. Bakalım ikisinin arasındaki farkları görelim. Evet. Buyurun. Başlıyoruz. gidebiliriz, devam edebiliriz. Ben başlarken direkt biniş kısmındaki farktan bahsedeceğim. Kesinlikle Coupe modelde benim kapım çok daha geniş olduğu için biniş konforu çok daha güzel. Ve koltuklarda da... Bir dakika. Biniş konforu çok daha güzel. Ve koltuğa ilk oturduğumuzda da yine benim arabamdaki koltuk genişliğini çok rahat bir şekilde fark edebiliyorsunuz. Bunun koltukları daha dar. Koltuk kısmı varmış bunda da. Tabii. Şimdi bu aracımızın diğer araçtan ayıran özelliklerinden bir tanesi de yeni kasalarda buraya kadar tam ekran oluyor. Bu araçta Rümeysa'nın bir önceki kullandığı 2 kasanın ekranından Aynen. var. Bakalım. Aslında bu da benim bir hoşuma gitmiyor değil. Neden her şey böyle bir tık daha elinin altında? Ekrandan ayarlamak da bir tık daha bazen zor olabiliyor. Mesela Golf vardı bende bir tane. Onun klima ayarlaması beni çok gerçekten böyle üzüyordu diyeyim ben. Hani hep böyle dokunmatik bir Dijital yerden. ekran. Aynen. Çünkü araç kullanırken bu biraz etkiliyor. Yani insanın dikkatini dağıtabiliyor. Evet. Gerçekten bazı kişiler, ben bunu daha önce başka kişilerden de duymuştum. Yeni dijital ekranlardansa bu tarz ekran tasarımını daha çok beğeniyorlar. Benim Evet. açıkçası bana biraz ilginç geliyor çünkü her zaman
Yenilik daha iyi. Ya yenilik daha güzel ki şöyle bir şey. Biz internet üzerinden yaptığımız bir araştırmada da yeni ekranla eski ekran arasında yani rakam boyutunun ciddi anlamda olduğunu görüyoruz. Evet. Bu arada ben o konudan da bahsedeyim. Benim aracım 2023 model. 2023'te BMW iki ayrı kasa çıkardı. Bir tanesinin içi yeni ekran, bir tanesinin içi aynı bu tip ekranda. Ben ikisi arasında çok git gel yaşadım çünkü arada bayağı bir fiyat farkı var, yani sadece ekran değişti ve tabii birkaç makyajla değişti ama çok gözle görülür şeyler değil. Sadece ekran için bu kadar paraya değer mi diye çok düşündüm. Sonra yani o nasip oldu. Yani Aynen. doğru karar verdiğini düşünüyorum senin. Evet. Harika bir arabaya biniyorsun. Teşekkürler. Bu 4 kapılı olarak da Hakan Bey sizce arka darlığı diğer arabayla bunun arasında nasıl? Sizin de görüşlerinizi duymak istiyoruz. Sizi de almak istiyoruz görüşlerinizi. Yani diğer arabaya kupe dersiniz ama yani ben bunda daha zor bindim, öyle söyleyeyim. Allah Allah. Demek ki bunun arka kapıları daha dar mı? Acaba ya biniş açısından bir tık kupe daha iyi olabilir ama genişlik olarak kupe daha mı iyi diyorsun sen şimdi Yani, Hakan'cığım? bana öyle geldi ama ben öyle düşünüyorum yani. Ya acaba o koltukların oturma kısmının Evet. düzeninden dolayı mı daha mı yüksek geliyor ki? Daha mı Ama hoş oluyor? diğeri daha rahattı yani, öyle söyleyeyim. Ben de bu konu hakkında bir yorum yapmak istiyorum. Araçta hatırlarsan serbest. ilk aldığımız zaman ben de arkada oturmuştum. Evet. Şimdi 1.70 boy üstü insanlar için arka kısımda tavan alçaklığı kaynaklı bir tık zorluk olabilir. Onun dışında dediği gibi genişlik olarak benim araçta arka kısım daha iyi. Çünkü koltuklar sanki arkaya 2 kişi oturacak şekilde tasarlanmış. 2 kişilik geniş koltuk, ortada küçük bir alan. Ama bu araçlar daha çok 3 kişi oturacak şekilde tasarlandığı için çok daha yüksek. Şimdi zaten birçok BMW aracında diyeyim şöyle söyleyeyim ruhsatında 4 kişilik geçer. Evet, zaten Şimdi o şekilde tasarlanmış. mesela senin koltuklarınla ben arasındaki farka baktığımda senin koltukların bunlardan daha alçak Evet. ama demek ki oturma sistemine daha alçak ve küçük olduğu için Evet. daha net yapmışlar. Mesela Porsche'ların tek kapılı modelleri var. Onlarda arka koltuk var deniyor ama inanılmaz derece küçük. Evet. Yani birinin oturma şansı yok denecek derecede az bir şekilde. Mesela evet diğer yoldan aynı şekilde devam ediyoruz. Ben ikisinin arasında böyle çok konfor farkı görüyorum. Hani normal şartlarda insanlar şöyle söyler. Hani kupe araba serttir. Yo, senin araban da bunun kadar rahat yani. Aynen öyle Kupe yani. olmasına rağmen Kesinlikle öyle. adaptif süspansiyondan kaynaklı olabilir mi acaba? Belki olabilir ama genel olarak aynı. Bana herhangi bir fark gelmedi sürüş açısından ya da Evet. rahatlık açısından herhangi bir fark yok. Bu aracımız da 2022 model. Rümeysa'nınkinin bir model düşüyor. 60.000 kilometrede. Çok güzel bir araç. Harman Kardon ses sistemi bunda da mevcut. Evet. Bunun da sunroof genişliği senin kadar var mı yok mu baktığın zaman sanki yok gibi geliyor bana ama Aynı gibi geldi bana. sana da aynı gibi mi geldi? Evet. Bilemedim. Antrasit tavan var. Evet. Bu arabanın rengi benim hoşuma gidiyor ya. Hatta bu İç renkten rengi de de aynı. evet. Bu renkten de bir ara sen olur veya olmaz gibilerinden bir şey söylemiştin ama ondan sonra Nardo Gri'de karar kıldık. Aynen, çok erkeksi gelmeye başladı. Başta aslında benim bu renk çok hoşuma gidiyordu. Ama iyi ki Nardo'yu tercih etmişim diyorum. Evet, baktığımız zaman bu aracın da kullanımı gayet şık, güzel ve rahat gözüküyor. Evet. Ben beğendim. Evet. Bu emniyet kemeri olayında da ben normalde açıkçası şehir içinde çok kemer takan birisi değilim. Ha. Ama ki Ama tabii o ki de. özellik beni birazcık daha teşvik etti. Çünkü direkt biniyorsunuz ve omzunuza doğru bir çıkıntı geliyor. Hani bir de aynı zamanda tabii ki Bunu ötüş tak. sistemi de var. Bunu tak dermiş gibi. Aynen. Ve siz onu takmadığınız sürece de o geriye gitmiyor. Birazcık da mecbur kalıyorsunuz takmaya. Evet, bu güzel bir özellik Güzel bir ve özellik. emniyet kemeri şehir içinde veya şehir dışında kesinlikle takmamız gerekiyor. Evet. Çünkü yapılan Kamu bu spotu. testlerin hepsinde kesinlikle ben arkadaşlarımla da görüşüyorum otomotiv sektöründe. Almanya'da bir tane firma var diyorum. Bu kaza testlerinin yapıldığı bir tane firma olduğunu biliyorum. O kaza testleri max 50-60 km hıza kadar yapılıyor. Onun üstünde bir test yapılmıyor. Ve benim o arkadaşımın canlı olarak görüp dediği eğer ki onu görseydin gerçekten 10 km hızla bile gitsen emniyet kemerini takardın oluyordu. Buradan da TOG'un içine dur bakalım. Buradan da
TOK'taki mühendis arkadaşım Ömer'e selamlarımı iletiyorum. Bana emniyet kemeri takmayı sevdirdiğin için, bana bu güvenliği gösterdiğin için çok teşekkür ederim Ömer'ciğim. Yakın zamanda seninle de birlikte görüşmek istiyorum. TOK hakkında bilgileri en iyi alabileceğim kişi sensin. Bir TOK videosu da yakın zamanda inşallah gelecek bakalım. Ülkemizin arabası olarak elektrikli araba, bir motor üzerinde, yani bir yanma odalı bir motor olmamasına rağmen ülkemizin ürettiği bir araba. Biz de bu arabayı seviyoruz, beğeniyoruz. De çok ince bir ayrıntı olmasına rağmen seninki gibi BMW'nin renkleri yok. Bu da dikkatimizi çekiyor. O kısım senin bayağı hoşuna gitti. Evet, benim ince ayrıntılar çok hoşuma gidiyor. Ya dikişler, işte Kesinlikle şu öyle. ambiyans aydınlatmaları, ne bileyim, arabaya güzel şeyler katıyor. Bu değerli röportaj için sana çok teşekkür ederiz Rümeysa'cığım. Rümeysa'nın hastaları bekliyor. Rümeysa bir an önce dönmesi gerekiyor. Rümeysa çünkü buradan Biga'daki kliniğine geçecek. Biraz yolu da var. Onu uğurluyoruz. Kendisine çok teşekkür ederiz. Söylemek istediğiniz bir şeyler varsa. Ben de çok teşekkür ederim böyle keyifli ben yaşattığınız için. İki aracın sürümü de ayrıca keyifli. İki aracın kullanımı da gayet hoş. Bu videonun bir özeti olursa herkese teşekkür ediyorum. Teşekkürlerimizi sunuyoruz.